Evet sevgili takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün neredeyiz? Bugün Tarsus'tayız. Evet, Mersin'e bağlı tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, antik dönemden Osmanlı'ya kadar önemli ticaret ve kültür merkezi haline gelmiş ve ayrıca Aziz Paul'un da doğduğu yer olarak bilinen Tarsus'tayız ve gezimizi ilk başta nereden başlayacağız? Tarsus'a girerken, hemen Mersin'den Tarsus'a girerken daha girişte bir gemi karşılıyor sizi. Çanakkale Savaşı'nda 1915 yılında çok önemli bir rol almış olan Nusret Mayın gemisi. Osmanlı donanmasının düşman gemilerine karşı mayın döşediği gemi ve günümüzde Mersin'in Tarsus ilçesinde müze olarak sergileniyor. Şimdi isterseniz birazcık Nusret Mayın gemisinden başlayalım ve Tarsus turumuza tüm hızıyla devam edelim. Evet, şurayı da okuyacak olursak 1911 yılında Almanya'da imal edildikten sonra 1914 yılında Osmanlı Devleti tarafından satın alınmış ve 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda büyük bir rol oynamıştır. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Bu gemi olmamış olsaydı muhtemelen tarihte bambaşka şeyler okuyor, bambaşka bir hayat sürüyor olabilirdik. Şimdi isterseniz birazcık geminin içini gezelim. Evet, şu anda geminin baş tarafındayız ve baş taraftan şöyle içeri pupaya doğru bakacak olursak gerçekten çok değişik bir his. Yani gerçekten tarihte yaşamış bir geminin içerisinde olmak heyecan verici bir duygu. Evet, görmüş olduğunuz üzere burada mayınları bu şekilde denize mayna ediyorlar. Evet, burası da geminin kıç tarafı. Buradan aşağı böyle. Evet, Nusret Mayın gemisi bu kadardı. Şimdi yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Buradan sırasıyla devam edeceğiz. Sırada bakalım ne var. Takipte kalın, devam ediyoruz. Antik caddesinde yürürken zaman kaybolur. Burası geçmişin izlerini barındıran bir dünya. Her adımda bir hikaye, her sokakta bir efsane. Az önce gördüğünüz bir yakın tarihti. Tarsus biliyorsunuz ki daha eski tarihlere dayanıyor. Bu gördüğünüz milattan önce 41 yılından da öncesine dayanıyor. Meşhur Kleopatra Kapısı Tarsus'un önemli simgelerinden biri haline gelmiş. Neden Kleopatra Kapısı? Mısır kraliçesi Kleopatra milattan önce 41 yılında buraya geldiği zaman gemisiyle böyle altından kaplı gemileri varmış Kleopatra'nın. Buraya yanaşmış ve halk bu kapıdan izlemiş ve bu kapıdan giriş yapmış. Roma'nın önemli 3 kapısından birisiymiş burası. Buranın bir diğer ismi de Deniz Kapısı diye de geçiyor. Bir rivayete göre deniz buraya kadar yaklaşmış ve zamanla geri çekilmiş. 20. yüzyılda restore edildiği için orijinal halini göremiyorsunuz. Ama buna benzer bir şeyler işte, yani tahmin ettiğiniz üzere. Arsuz. Ah, ah. Arsuz. Şehri unutulmaz. Adını hep duydum.
Burası köklerin tarihi. Tarsus'un önemli merkezlerinden biri olan Kırkkaşık Bedestenine geldik. Burası Osmanlı dönemine ait önemli bir tarihi bir çarşı. 1579 yılında yapılmış, Ramazanoğlu Piri Paşa tarafından inşa edilmiş. Adının kaynağı çeşitli rivayetlerde yer alıyor ama en yaygın rivayet böyle üstten bakıldığı zaman böyle bir ters duran kaşığa benzediği için olduğunu söyleyenler var. Üzerinde 21 tane kubbe örtülü. Günümüzde de hediyelik eşya, el sanatları, yöresel lezzetler falan gibi şeyler satılıyor. İsterseniz birazcık içeri gezelim bakalım neler var. Yıldır durmadan kaldı kemerler taş. Aynı Şahmeran fısıldar bir efsane baş. Şakılı. Bir başka tarihi miraslarımızdan birisi de Tarsus'un meşhur Ulu Camisi. 16. yüzyılda Ramazanoğulları Beyliği tarafından inşa edilmiş bir cami. Mimarisine bakarsak da Osmanlı Memlük mimarisi izlerini taşıyor. Kiliseymiş bu. Daha sonra cami olmuş. Zaten şuradan da gördüğünüz üzere bir kilisenin izlerini taşıyor birazcık. Burada ayrıca Mehmet Danişment Gazi ve Abbas halifesi Memun'un türbeleri de yer alıyormuş. Caminin kapıları kapalı. Burası abdest alacak yerler. Şurada bir kaya var. Ne kayası olduğunu bilmiyorum. Şimdi Şahmeran efsanesiyle bağlantılı olduğu söylenen kuyuyu arıyorum ama herhalde kapattılar mı onu? Bulabilirsem onu da sizlere göstereceğim. Bulamazsam da öyle bir efsane olduğunu da bilmenizi isterim. Tarsus'a gelmişken tabii Tarsus'un önemli lezzetlerinden biri humus yemeden de olmaz. Humus deyince de akla neresi geliyor? Humusçu Orhan geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Bura 20 senedir var. Daha öncemiz de var işte. 10 sene bir yerde çalıştım. 4 sene yarenik alanında humusçuluk yaptım. Şu anda burada devam ediyorum. Geleneksel olarak yapıyoruz humusu eski usulde. Güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yağını dökecekler bir şey yapın isterseniz. Evet, bu şekilde hazırlanıyor. Şimdi yağını bekliyoruz. Yağ dökülecek. Üzeri lezzetlendiriliyor. Yağ toz biber atıyor. Toz biber sos yapıyor. Sosu döküyor. Bizim burada sıcak geliyor. Öğün yemeği. Tatlı kaşığıyla yenilen tek yemek. Bu şekilde yapılan humus Tarsus humusu. Coğrafi işaret aldık. Yer burası. Tarsus humusu diye. Bir buçuk içerler mi? Evet. İsterseniz küçük bir ara verip bir lezzeti tadacağım. Sizi de buraya humusçu Orhan'a bekliyoruz. Uğur abi bulabilirsiniz. Bekleriz. Bu Tarsus'un tescilli lezzetini sizler için tadına bakacağım. Özellikle içerisinde kaşık ve çatal var ama ben kullanmayacağım. Direkt ekmeğe banarak şu şekilde alıp nohut, tahin gibi malzemeleri karıştırarak yapılıyor bu. Ve tescillenmiş bir lezzet gerçekten. Tarsus'a gelirseniz kaçırmayın derim. Humusçu Orhan. Herhangi bir reklam, sponsorluk yok bu arada, onu da belirteyim. Her pazar günü böyle bir Tarsus'un yerel lezzetleri ve yöresel ürünlerinden tanıtıldığı bir pazar kuruluyormuş. Onu şimdi öğrendim. Bilseydim pazar günü de ayarlardım. Neyse. Bilginiz olsun, pazar günleri kuruluyor. Nerede derseniz hemen burada Kubat Paşa Medresesi'nin yanında.
Bir anda döndüğünü düşünsenize, böyle dönüyormuş. Bir şey mi dedim falan diye dönse şöyle bir herhalde. Şurada güzel bir kahvaltı. Şurada çayın sesi, çay demleyecekler. Burada da demiri işliyorlar. Evet, şurada gördüğünüz Kleopatra kapısı az önce çektiğimden daha orijinaline yakın. Bilmiyorum bunda oynama var mı yok mu? Ama muhtemelen böyledir. Buraya gelmişken bir Tarsus hatırası önünde fotoğraf çektirebilirsiniz. Bu da Fuat Paşa Medresesi'nin içerisinde eski model fotoğraf makineleri. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikte kabul edilen Danyal peygamberin kabrine geldik. Kabri bulundu. Ve tabi bunu sonradan keşfettiler. Sonradan kazı yaptılar ve böyle bir şey buldular caminin içerisinde. Burası da muhtemelen Roma dönemine ait olsa gerek. Nereden? Evet, şurada bir kapı gibi bir şey var. Mesela nasıl bir tarihin üzerindeyiz şu an? Merak etmiyor değilim. Kazdıkça, sürekli kazdıkça bir şeyler çıkıyor bu Tarsus'un altından. Tarsus'un böyle bir olayı var. Bakın nasıl bir şehrin üzerine başka bir şehir yapılmış ve şans eseri kazıda böyle bir şey bulmuşlar. Evet, şimdi hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Belli bir sıra yapmadık. Tamamen böyle bir şeye doğru, şelaleye doğru gideceğiz. Karşımıza çıkan her şeyi göstermeye çalışacağım. Tabii daha gidemeyeceğimiz yerler olacak. Eshab-ı Keyf, hayvanat bahçesi gibi yerler de var. Ve daha bir sürü muhtemelen gezemeyeceğim yerler vardır. Sizler de bildiğiniz yerlere varsa lütfen yorumlarda belirtin. Şöyle bir yukarıdan görüntüsünü göstereyim sizlere. Burası da altından geçme diye isimlendirilen tarihi bir yapı. Eskiden tabii burada hatırlıyorum böyle durakları falan vardı. Şimdi zamanla koruma altına aldılar burayı. Yeni yerler keşfettiler. Burada da Demirkapı Camii. Demirkapı Camii hemen yanında. Hemen bunlar hep Tarsus'un merkezinde olan şeyler. Her şey yan yana. Evet, burası da Şahmeran Hamamı. Neden ismi Şahmeran Hamamı? Çünkü Şahmeran burada bulunup öldürülüyor. Ve hamamı hala günümüze kadar devam ediyor. Tabi efsanesi var, Şahmeran efsanesini okuyabilirsiniz. Dönemin hükümdarı hastalanıyor. Onun tek ilacının Şahmeran'da olduğunu söylüyorlar. Cansap isimli genç de bunu buluyor. Yıllardır söylemiyor ama daha sonra söylediğinde Şahmeran'ı yakalıyorlar. 3 parçaya ayırıyorlar. Padişaha sunuyorlar. Bu hükümdar da iyileşiyor. Bölündüğü yerde bu gördüğünüz hamam. Yani tabi rivayet bunlar. Böyle bir konu edinmişler. Sempal kuyusuna geldik az önce. İçeride çekim yaptırmıyorlar ama yani içeride çekim yapacak da bir şey yok. Yolunuz düşerse uğrayın. Müze kart geçiyormuş. Yabancılar için 3 euro gibi bir ücreti var. Bir tane eski bir kuyu var. Başka hiçbir şey yok içeride. Yani merak ederseniz de buraya gelebilirsiniz. Şöyle hatta dışarıdan da göstereyim. Buradaki yanındaki daha dikkat çekici mesela. Birazdan oraya gideriz. Bu kuyuda böyle bir yerde, yani hiçbir esprisi yok.
Tarsus'u gezmişken Tarsus'ta meşhur sokakta böyle tatlıcılar görürsünüz. Gerçekten ev yapımı müthiş lezzetler var ama özellikle burada bunları bildiğiniz üzere kadayıflı ev yapımı baklavadır. Ama en önemlisi mamul diye bilinen bir tatlı. Ve bugün tatlıcı Vedat Usta'nın yanındayız. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mamul nedir? İçerisinde neler var? Mamulün içerisinde mamul cevizle yapılıyor. İrmik var, tarçın var, şeker var, çay şekeri. Bunun yanında ayrı bir Antep fıstıklısı var, yer fıstıklısı var. Yerine göre değişiyor. Tabii burada yıllardır buradasınız sanırım. Kaç yıldır buradasınız? Ben 20 yıldır buradayım. 37 senedir de bu işi yaparım. Hem fabrikada çalışırdım, fabrika çıkışında bu işe devam ederim. Evet, gördüğünüz üzere tecrübe. Yılların tatlıcısı. Yolunuz mezarlığın yanında, yolunuz umarım mezarlığa düşmez ama yerini tarif etmek gerekirse hemen mezarlığın yanında Vedat Usta. Gelirseniz muhakkak deneyin. Pişman olmazsınız. Şimdi ben de sizler için bugün bir mamul deneyeceğim. Sizlere yorumlayacağım. Evet, mamul gördüğünüz üzere bu şekilde. Üzerinde pudra şekeriyle süslenmiş biraz. Yer fıstıklı. Gelirseniz muhakkak deneyin. Tarsus'ta şelaleyi de gezmemek olmaz. Tabii bugün daha gürül gürül attığı zamanlar oluyor. Şimdi bugün biraz kapatmışlar. Herhalde turizm sezonunda falan tam açıyorlar. Göstermek istiyorum sizlere. Şurada hiç su kalmamış. Evet, şu gördüğünüz mağara gibi yer. İçeride aslında tam çekim yapmalık. Güzel korku filmi veya tarihi filmler çekilebilir. Tarsus'ta bir gün adım at her köşeye. Tarihin izi var, her adımda bir sesi duydum. Meryem Anası Pol şehri gezerken burası Tarsus köklerimle birleşti. Tarsus sokakları tarih kokuyor her adım. Roma, Bizans, Osmanlı hepsi burada bir arada. Çeşme başında otur gülümse güneşe. Her bir duvarın üstünde tarih yazan bir işaret. Meryem Ana'nın evi kutsal toprak. Kleopatra burada yaşamış, sırlar saklı her taşta. Süleymaniye Camii'nin minaresi yükseliyor. Bu toprakta geçmiş ve şimdi birleşiyor. Tarsus'ta bir gün adım at her köşeye. Tarihin izi var, her adımda bir sesi duydum. Meryem Anası Pol şehri gezerken burası Tarsus köklerimle birleştim. Antik caddesinde yürürken zaman kaybolur. Burası geçmişin izlerini barındıran bir dünya. Her adımda bir hikaye, her sokakta bir efsane. Tarsus'tan geçerken hissedersin geçmişi. Antik yola geldik. Tabi buranın girişi olmadığı için şöyle koparılmış tellerden uzaktan göstereceğim size. Burada zamanın antik kentleri. Ve şehirde bulunan böyle İstiklal Caddesi tarzında geniş bir cadde, yarenlik alanı diye geçiyor. Şu ilerisi. Gezmeyeceğiz, yolumuzun tersinde kalıyor. Şöyle göstereyim uzaktan. Tarsus'a geldiğinizde tabi bir fındık lahmacun ve şalgam olmazsa olmazlardan. Ama tabi şiştim bugün. Bugünlük kapasitemi doldurdum. Ve o yüzden onları gösteremeyeceğim size ama o da aklınızda olsun. Ve zaten her yer şalgamcı dolu. İyi bir şalgamcı biliyorsanız onu da yorumlarda belirtin lütfen. Bir de anlamadım, bu lezzet turlarını nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Şurada bir şey yedim, şiştim hemen. Bir lezzet yolculuğu programı yapacak olsam herhalde 3 günde falan bir çekimi bitiririm. Çok imreniyorum böyle arka arkaya yiyecek, içecek çekenlerin. Kanalıma abone olun, bildirim zillerini açın. Bir sonraki gezimiz için bekleyin, takipte kalın. Tekrar görüşmek üzere. Mutlu günler, hoşça kalın. Görüşmek üzere.